Toprak neden 22. sıradayken bir dünya şampiyonunun dikkatini çekti? Herkes kronometredeki rakama bakarken Neil Hodgson ne gördü? Yamaha gerçekten bu kadar geride mi, yoksa Toprak motosikletin açığını kendi sürüşüyle mi kapatıyor? Peki sınırları zorlamak bir zayıflık mı, yoksa gelecekteki başarının işareti mi? Silverstone'da aslında gözden kaçan ne oldu? Silverstone Cuma gününün sonunda tabloya bakan bir kişi, Toprak Razgatlıoğlu'nun 22. sırada olduğunu görecek. İlk bakışta bu sonuç savunulabilecek bir görüntü vermiyor. Fakat MotoGP'de yalnızca sıralamaya bakarak sürücünün gerçek performansını ölçmek çoğu zaman yanıltıcı olabilir. Özellikle yeni bir pistte, motosiklet ile pilot arasındaki uyum henüz tam oluşmamışsa kronometre birçok ayrıntıyı gizler. İşte burada Neil Hodgson'ın değerlendirmesi önem kazanıyor. Eski World Superbike şampiyonu, sıralamadaki konumdan ziyade sürüş tekniğine dikkat çekti. Özellikle frenleme noktasında görülen agresif yaklaşım, onun gözünden kaçmadı. Peki neden? Çünkü deneyimli bir yarışçı, motosikletin sadece ne kadar hızlı gittiğine değil, sürücünün onu limite yaklaştırırken nasıl davrandığına da bakar. Toprak'ın Silverstone'daki hikayesi tam olarak burada başlıyor. Neil Hodgson'ın dikkatini çeken şey basit bir agresiflik gösterisi değildi. Silverstone'un özellikle frenleme bölgelerinde motosikletin davranışını izleyen eski şampiyon, Toprak'ın makineyi sınırlarına farklı bir biçimde taşıdığını gördü. Bu ayrıntı önemli. Çünkü MotoGP'de bütün sürücüler limitte yarışıyor. Ancak herkes o limite aynı yöntemle ulaşmıyor. Kimi pilot motosikleti mümkün olduğunca sakin tutarak viraj hızını koruyor. Kimi ise frenleme aşamasında daha fazla hareketi kabul ederek zaman kazanmaya çalışıyor. Toprak'ın geçmişi düşünüldüğünde ikinci yaklaşım şaşırtıcı değil. World Superbike'da özellikle sert frenlemeler ve viraj girişleri onun en güçlü silahlarından biriydi. Fakat MotoGP motosikleti bu alışkanlıkları aynı şekilde kabul etmiyor. Daha karmaşık aerodinamik yapı ve farklı fren karakteri, küçük bir hatanın bedelini büyütüyor. Buna rağmen sınırı zorlaması, onun hala motosikletin davranışını çözmeye çalıştığını gösteriyor. Asıl soru şu, bu yöntem zaman kazandıracak mı? Burada mesele yalnızca sürüş stilinden ibaret değil. Yamaha'nın mevcut MotoGP paketinin rakipleriyle arasındaki fark, sürücüyü bazı bölgelerde daha fazla risk almaya zorlayabilir. Eğer bir motosiklet düzlükte yeterli ivmeyi üretemiyorsa veya rakipleri kadar kolay hızlanamıyorsa, kaybedilen zamanı başka bir noktada geri kazanmak gerekir. Bu da frenleme mesafesini kısaltmak, viraj girişinde daha fazla hız taşımak veya motosikleti daha agresif biçimde yönlendirmek anlamına gelebilir. Toprak'ın Silverstone'daki görüntüsünü bu açıdan okumak daha mantıklı. Belki de gördüğümüz şey, sürücünün gereksiz risk alması değil, paketin izin verdiği performansı maksimuma çıkarmaya çalışması. Fakat burada ince bir çizgi var. Motosikletin açığını kapatmak için sürekli daha fazla zorlamak, lastik kullanımını ve hata ihtimalini artırabilir. Dolayısıyla Neil Hodgson'ın övgüsü, aynı zamanda bir uyarı da içeriyor olabilir. Yetenek var, fakat bu yeteneğin doğru teknik temel üzerine oturması gerekiyor. Teknik detay ve analiz devam ederken bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Toprak'ın Silverstone performansını değerlendirirken pist faktörünü gözden kaçırmamak gerekiyor. Burası fren yapıp motosikleti döndürdüğünüz birkaç yavaş virajdan oluşan sıradan bir pist değil. Çok yüksek hızlara çıkılan düzlükler, hızlı yön değişimleri ve uzun virajlar sürücünün motosikletle kurduğu ilişkiyi sürekli değiştiriyor. Üstelik burada kullanılan referans noktalarının öğrenilmesi gerekiyor. Toprak'ın bu pistteki son ciddi deneyimi yıllar öncesine dayanıyor ve o zamandan bu yana MotoGP motosikletleri teknik olarak tamamen farklı bir seviyeye geldi. Karbon frenler, aerodinamik, elektronik sistemler ve lastik davranışı eski deneyimlerin doğrudan kullanılmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden Cuma günündeki 22. sıra tek başına başarısızlık olarak okunmamalı. Asıl dikkat edilmesi gereken, yeni bir ortamda sürücünün ne kadar hızlı şekilde limitleri keşfettiği. Neil Hodgson'ın gördüğü agresiflik belki de bu adaptasyon sürecinin en görünür işareti. Toprak'ın geçmişi bu hikayeyi daha da ilginç hale getiriyor. Superbike döneminde motosikletin frenleme sınırlarını kullanmak, onun yarış stilinin temel parçalarından biriydi.
Özellikle rakiplerine göre daha geç fren yapabilmesi ve viraj girişinde motosikleti kontrol altında tutabilmesi, kariyerinin en önemli özelliklerinden biri oldu. 2 dünya şampiyonluğu da bu becerilerin tesadüf olmadığını gösterdi. Ancak MotoGP'ye geçişle birlikte aynı yeteneklerin yeni kurallara göre yeniden şekillenmesi gerekiyor. Superbike motosikleti ile prototip MotoGP makinesi arasında yalnızca motor gücü farkı yok. Aerodinamik yük, frenleme karakteri, elektronik müdahale ve lastik yönetimi sürüş biçimini doğrudan etkiliyor. Dolayısıyla Toprak'ın eski alışkanlıklarını tamamen bırakması beklenemez, fakat onları yeni motosiklete uyarlaması gerekiyor. Neil Hodgson'ın gözlemlediği nokta belki de tam olarak bu geçiş sürecini gösteriyor. Eski şampiyonun gördüğü şey yalnızca cesaret değil, farklı bir yarış kültüründen gelen bir sürücünün MotoGP sınırlarını yeniden tanımlama çabası. Bir sürücünün sınırları zorlaması her zaman olumlu sonuç üretmez. Özellikle MotoGP seviyesinde agresiflik ile kontrol arasındaki mesafe son derece küçüktür. Frenajda birkaç metre daha geç kalmak tur zamanında kazanç sağlayabilir. Fakat ön tarafın yükü doğru yönetilemezse aynı hareket saniyeler kaybettiren bir hataya dönüşebilir. Üstelik yarış temposunda durum daha da karmaşık hale gelir. Lastikler aşındıkça frenleme noktaları değişir, motosikletin dengesi bozulur ve daha önce güvenli görünen hareketler riskli hale gelir. Bu nedenle Toprak'ın Silverstone'da sergilediği yaklaşımın gerçek değeri yalnızca ne kadar agresif olduğuyla ölçülemez. Önemli olan, bu agresifliği ne kadar kontrollü kullanabildiğidir. Eğer doğru ayarlarla desteklenirse güçlü bir silaha dönüşebilir. Aksi durumda ise sürücüyü sürekli motosikletin açığını kapatmaya çalışan bir konuma sokabilir. İşte Yamaha ile Toprak arasındaki teknik çalışmanın en kritik noktalarından biri burada ortaya çıkıyor. Silverstone'daki en dikkat çekici ayrıntı belki de 22. sıra değil. Daha önemli olan, eski bir dünya şampiyonunun bu sıralamanın arkasındaki sürüş biçimini fark etmiş olması. Neil Hodgson'ın değerlendirmesi bize önemli bir ayrım sunuyor. Kronometre mevcut sonucu gösterir. Fakat sürüş biçimi gelecekte neyin mümkün olduğunu anlatabilir. Toprak şu anda MotoGP'nin tamamen farklı bir teknik dünyasına uyum sağlamaya çalışıyor. Yamaha'nın performans seviyesi, pist karakteri ve motosikletin frenleme davranışı bu süreci zorlaştırıyor. Buna rağmen limitleri araştırmaktan vazgeçmiyor. İşte bu nedenle Silverstone'daki görüntü yalnızca kötü bir sıralama olarak görülmemeli. Çünkü bir sürücünün gerçek potansiyeli bazen en iyi derecesinde değil, motosikletin yapamadığını yapmaya çalışırken ortaya çıkar. Şimdi kritik soru şu, Yamaha bu sürüş tarzını destekleyecek gelişimi sağlayabilirse, bugün eleştirilen 22. sıra yarının çok daha farklı Toprak'ının başlangıç noktası olabilir mi?